Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Kaygı ve endişe günlük yaşamımızın bir parçasıdır. Zaman zaman hepimiz gelecekle ilgili belirsizliklerden, çevremizdeki olumsuz olaylardan veya kendimizi baskı altında hissettiğimiz bazı durumlardan dolayı kaygı ve endişe yaşarız. Bu duygular bir anlamda bedenimizin alarm sistemini tetikler ve bizi potansiyel tehlikelere karşı hazır hale getirir. Kaygı ve endişe duyguları her bireyin deneyimleyebileceği duygusal tepkilerdir ancak süreklilik arz eden aşırı kaygı ve endişe yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu noktada profesyonel yardım almak önemli olabilir. Bir psikolog, bireye kaygı ve endişeyi anlamada, nedenlerini keşfetmede ve uygun stratejiler geliştirmede yardımcı olabilir. Gündelik hayatta ailevi sorunlar, işinizle ilgili sorunlar, sosyal ilişkilerdeki zorluklar, sınav stresi veya sağlık sorunları gibi kaygı ve endişenizi artıran bazı durumlar vardır. Kaygı ve endişeyi yönetebilmek, zihinsel ve duygusal sağlığınızı korumak için farkındalık önemlidir. Bu videoda kaygı ve endişeyi artıran 9 durumdan ve çözüm yollarından bahsediyoruz. Üretkenliğin ve başarının adeta kutsandığı, her şeyin üstünde değer verildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu durum şüphesiz bazıları için motive edici olabilirken aynı zamanda stres, kaygı ve tükenmişliğe de katkıda bulunan bir şeydir. Çok fazla görev veya sorumluluk üstlendiğinizde kaçınılmaz olarak her şeyi idare etmek için yeterli zamanınız veya kaynağınız olmadığı hissine kapılırsınız. Elinizde altından kalkamayacağınız kadar fazla iş olduğunda her şeyi en iyi şekilde tamamlayamama endişesiyle baş başa kalırsınız. Birçok kişi yüksek beklentileri karşılamak için sürekli olarak taahhütlerde bulunma eğilimindedir. Oysa üretken olmak ve kendinizle ilgilenmek arasında bir denge tutturabilmek önemlidir. Bazen sorumlulukları devretmek, sınırlar belirlemek veya ek yükümlülüklere hayır diyebilmeyi öğrenmek gerekiyor. Kendinize sürekli olumsuz şeyler söylediğinizde kendi iç dünyanızda bir kuşku ve endişe döngüsü oluşturursunuz. Bu döngü, olumsuz düşüncelerinizin bumerang gibi size geri dönmesine neden olur. Bu negatif düşünce döngüsü kendinize olan güveninizi zedeler ve motivasyonunuzu azaltır. Kendinizi sürekli eleştirmek, başarısızlık korkusuyla dolu bir ortam yaratır ve potansiyelinizi gerçekleştirmenizin önüne geçer. Olumsuz düşüncelerle kendinizi demoralize etmek yerine daha yapıcı bir iç konuşma geliştirerek kendinize destek olmalısınız. Bu şekilde kendinize olan inancınızı güçlendirebilir, olumlu bir zihinsel duruş geliştirebilir ve hedeflerinize daha sağlıklı bir şekilde odaklanabilirsiniz. Özellikle şehir hayatı yaşıyorsanız, yüksek sesler, gürültüler, parlak ışıklar, yoğun kokular veya kalabalık ortamlar gibi fazla duyusal uyarıcıya maruz kalmak, sinir sisteminiz için aşırı yük oluşturabilir ve kaygıyı artırabilir. Benzer şekilde sosyal medya, haber kaynakları ve elektronik postalardan iletilen sürekli bilgi bombardımanı da stres ve kaygı hissi yaratabilir. Hele de dijital detoks yapmak gibi bir iradeye sahip değilseniz, bu dijital uyaranları kapatamama veya bağlantıyı koparamama hissiyle kaygı ve endişenize katkıda bulunursunuz. Kafein gibi uyarıcılar size enerji sağlayabilir ve daha uyanık hissetmenize yardımcı olabilir. Ancak huzursuzluk ve asabiyet hislerini artırarak kaygıyı daha da artırma riski de vardır. Bunu engellemek ve aşırı uyarılmanın önüne geçmek için sağlıklı sınırlar belirlemeniz gerekir. Sizi kaygılandıran bazı durumlardan kaçınmak bir çıkar yol olmadığı gibi aslında kaygıyı pekiştirebilir ve üstesinden gelmeyi zorlaştırabilir. Çünkü böyle yaparak kendinize kaygıyla nasıl başa çıkacağınızı öğrenme fırsatı vermemiş olursunuz. Duygularınızı sağlıklı bir şekilde yönetme şansınız olmaz. Bazı endişe verici durumları görmezden gelmek ve kaçınmak, aynı zamanda durumun tehlikeli veya tehditkar olduğu inancını pekiştirir ve kaygının dozunu artırır. Bu tür senaryolardan kaçınmak yerine onlarla yavaş yavaş yüzleşmeli ve duygularınızı yönetmek için sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmelisiniz. Araştırmalar dağınık bir ortamın stres ve kaygı düzeylerinin artmasına katkıda bulunabileceğini göstermiştir. Çevreniz ne kadar dağınık ve düzensiz olursa kendinizi o kadar stresli ve kaygılı hissedersiniz.
Çünkü karmaşık ve düzensiz bir ortamda görevlerinize odaklanmada zorluklar yaşarsınız ve bunun oluşturacağı baskı da sizi endişeye sürükler. Üstelik dağınıklık aynı zamanda tamamlanmamış görevlerin veya çözülmemiş sorunların görsel hatırlatıcısı olarak sürekli sizi rahatsız eder. Bir başka kötü tarafı da sizi erteleme alışkanlığına sürükleme olasılığıdır. Evinizi, iş yerinizi düzenlemek için adımlar atarak daha huzurlu ve sakin bir ortam yaratabilirsiniz. Mükemmelliyetçilik kaygıyı artıracak düzeylere eriştiğinde gerçekten sıkıntı yaratabilir. Kendinizi imkansız derecede yüksek standartlara uydurmak ve mükemmel olmaktan başka şey düşünmemek üzerinize çok fazla baskı ve stres yükler. Hiç kimsenin mükemmel olmadığı fikrine kendinizi alıştırmanız gerek. Mükemmeliyeti hedeflemek, hayal kırıklığıyla dolu sonsuz bir döngü yaratabilir. Bu sağlıksız duruma düşmemek için kendinize karşı merhametli olmayı ve gerçekçi beklentiler belirlemeyi unutmayın. Mükemmeliyetten ziyade ilerleme odaklı düşüncelere odaklanabilir, hatalar yaptığınızda kendinize karşı nezaketli ve anlayışlı davranabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda başkalarından destek alabilirsiniz. Her olumsuz durumda en kötü senaryoyu hayal ederek onun üzerinde takılı kalırsanız, yani her durumu felakete uyarlama yoluna giderseniz kendinizi çaresiz hisseder, her şeyin kontrolünüz dışında olduğunu düşünür, kaygı ve endişenize katkıda bulunursunuz. Zihninizi korku dolu bir film izliyormuş gibi odakladığınızda durum o kadar korkutucu hale gelir. Bu hisse kapılmamak için yaşanan durumun gerçekten dünyanın sonu olup olmadığına, gerçekleşme olasılığının ne olduğuna odaklanmak daha akıllıca bir iştir. Bilinçli farkındalık pratiği yaparak gelecekle ilgili endişelerin içinde sıkışıp kalmak yerine şimdiki ana odaklanarak rahatlayabilirsiniz. Düzenli ve kaliteli uyku genel sağlık açısından önemli olduğu kadar kaygıyı yönetmede de büyük bir rol oynar. Uyku yoksunluğu durumunda vücudunuz daha fazla stres hormonu üretir. Böylece kendinizi daha kaygılı ve gergin hissetmeye başlarsınız. Uyku ayrıca beyninizin anıları işlemesi ve konsolide etmesi için de önemlidir. İyi uyumazsanız endişe barındıran düşüncelerden kurtulmakta zorluk çekebilirsiniz. Uyku eksikliği nedeniyle yorgun ve asabi olmanız, olumsuz düşüncelere daha yatkın olmanıza neden olur. Kaygıyla başa çıkmak için kaliteli uyku almayı kendine bakım rutininizin bir parçası olarak eksik etmemelisiniz. Sosyal varlıklar olarak insanlar diğer insanlarla etkileşim kurduklarında ve bir topluluğun parçası olduklarında aidiyet hissi yaşarlar. Her bireyin ihtiyaç duyduğu sosyal bağlantı miktarı kişiden kişiye değişse de sosyal bağlantı temel ihtiyaçtır ve göz ardı edilmemelidir. Toplumdan kopuk, tamamen izole bir hayat yaşamak kaygı semptomlarını kötüleştirebilir. Ayrıca böyle bir durumda sorunlarla başa çıkmak için içkiye yönelmek, aşırı yemek yeme alışkanlığı kazanmak gibi sağlıksız mekanizmalardan medet umabilirsiniz. Sebeplerini uzun uzun saymaya gerek yok. Bunlar da kaygı ve endişeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Bu nedenle sosyal bağlantıları beslemek ve destek sağlayan anlamlı ilişkiler kurmak için çaba göstermek önemlidir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.